başlatalım. Bugün çocuk astrolojisi ile ilgili Satürn-Jüpiter döngülerini anlatacağım. Satürn-Jüpiter döngüsünü çocuk haritalarının üzerinde. Normalde aslında bu eğitimi, bu dersi dinlediğinizde e, eyvah tabii sesler açık kapatmayı. Bir saniye. Şöyle seslerimi kapatayım. Konu içerisinde ilk önce konuyu anlatacağım. Konuyu anlattıktan sonra sorularınız için mikrofonlarınızı açacağım. Ne diyordum ben? Satürn-Jüpiter döngülerini çocuk haritalarında dinlediğinizde normal bir yetişkin haritasında bu konuyu ya da Satürn'e Jüpiter'e bile bakış açınızda bir farklılık oluşacak. Ya da bir çocuk haritasına değerlendirirken bir yetişkindeki gibi orada kısıtlamaları, zorlamaları yerine bunu aslında o Satürn'ün döngülerini daha rahat atlatabilmesi için bir ebeveyne nasıl destek verilmesi gerektiği yönde ya da bir nasıl danışmanlık verilmesi gerektiği yönde ufak ufak bilgilere değineceğim. Derslerde tabii buradakinden daha çocuk astrolojisi eğitiminde uzmanlık sınıfında daha geniş kapsamda anlattığımı bilmenizi isterim. Hatta doküman yaklaşık 12 dersi yani 3 aylık eğitimin dokümanı 350 sayfanın üstünde bunu aşkın bir rakamda sadece çocuklara özel bir noktada buradaki bilgileri temel eğitim olmadığını bilin. Kapsayan geniş kapsamlı bir müfredatı var. Ama sizlerin de bu konuyla ilgili daha önce çocuk astrolojisi okuma anneler gününde bir hediye yapmıştım. Yine minik bir jest yapmıştım diyeyim. Sonrasında tekrar atölye açtım. Yeniden bir çocuk astrolojisi okuma atölyesi planlar mıyım bilmiyorum. Ama bir eğitimini şu an devam eden bir sınıfım var. Yaklaşık 1,5 ayı yani yarısını tamamladık. 1,5 aydan sonrasında yeniden bir sınıf oluşturmayı düşünüyorum. Eğitim noktasında ama atölye noktasında değil. Atölye ile ilgili sorular gelmiş. Bu arada onları da cevaplayayım. Atölye ile ilgili bir doğum haritası okuma atölyesi ama gündüz sınıfı, akşam derslerimde olduğu için gündüz sınıfı planlanabilir yeniden. Bununla da ilgili bir bakacağım hangi gün olur, gün içerisinde ne zaman alabilirim ya da işte almak isteyenlere o gün saati uyuşur mu? Duyurularını yani içinde bulunduğunuz gruplardan ve sosyal medya hesabından yapacağım. Şimdi, yok pardon, dediğim gibi sesim iyi geliyor değil mi? Yani bu çok kötü hissediyorum. Tamamdır. Evet, başlayacağım şimdi. Bildiğiniz gibi Satürn ve Jüpiter aslında hayatımız noktasında değerlendirdiğimizde bizler yani yetişkinler olarak da ya da yetişkinlerin harita potansiyellerinde de değerlendirdiğimizde Satürn ve Jüpiter'in çok önemli iki kombinasyonu var. Biri büyük iyicil, biri büyük kötücül olarak değerlendirdiğimiz iki zıt kutup aslında ama birbirine hizmet eden de bir tarafı var. Yani özellikle bir haritada Jüpiter'i düşündüğümüzde sınırsız büyüme potansiyeliyle en çok kendimizi nerede rahat hissediyorsak, hangi alanlarda genişleme sağlayabileceksek o alanlarla alakalı konularda Jüpiter'in bulunduğu yerleri, şanslar, fırsatlar ve bu fırsatları sağlayabileceğimiz alanlar noktasında bulunduğu evi, yöneticisini ve kendisiyle irtibatta olan göstergeleri de içerisine alarak kişinin hayatta başarma, gelişme potansiyelinin hangi yönlerde olabileceğine dair bilgiler veririz danışmanlıklarda. Şimdi Satürn'ü düşündüğümüzde ise aslında bir yapıdan, bir sorumluluktan genelde Satürn'ü değerlendirirken bir kısıtlama, bir sınırlama, işte kişinin sınavları, sorumlulukları noktasında değerlendiriyoruz. Fakat bunun yanı sıra daha erken çocukluk dönemlerinde kişinin o başarıyı yakalaması için belli bir disiplin geliştirmesi gerekiyor. Ve biz zaten aslında burada Satürn'ün mesele olduğu yerlerde ya da sorun çıkarttığı yerlerde genelde Satürn'ün bizim için öğretmek istediği şeyleri yapmamamızla alakalı bir takım sınavlardan geçeriz. Veririz, veremeyiz bu ayrı bir konu. Eğer verdiğim yani buradaki gelişim süreçlerini doğru tamamlandığında yetişkin olduğumuz dönemde daha kolay bir Satürn deneyimi ya da daha kolay bir Jüpiter deneyimi ya da bunların her ikisinin de olumsuzlukların elimine edilmiş bir hayat planından söz edebiliriz. Dolayısıyla bu iki döngünün oluşturduğu etkiler ki çok zaten en fazla konuşulan biliyorsunuz ki 29 döngüsünü yani artık bireyin kendini
toplumun görünür hale geçtiği yerden sonra aslında burası neresi? Jüpiter döngüsünün içerisinde ikinci Jüpiter döngüsünden birazcık daha sonra tam artık kendini toplumda görünür hale getirip ve bunun burada birkaç yıl geçirdikten sonra biz bir Satürn döngüsü yaşarız ve büyük kriz ya da bu büyük buhran dediğimiz kişinin kimlik kişilik krizi yaşadığı döneme tekabül eder. Esasında iki tane Jüpiter döngüsü yani bir çocuk olarak bir çocuk haritasını düşündüğünüzde süreç 24 yaşına kadar kapsar. Yani 0 yaş ila 24 yaş aralığı aslında bireyin beyin gelişiminin tamamlanma süreci olarak kabul edilir ve bu süreç içerisinde her bir döngünün, her bir gelişim sürecinin çocukta desteklenmesi gereken dönemleri ve bu dönemlerin içerisindeki disipline edilmesi gereken konuları tabii ki neye göre? Burada bir gelişim süreçlerini bir psikoloji açısından değil, gelişim süreçlerini, davranış kalıplarını düzenlemesi ve bunun ebeveyn tarafından kazanım sağlanmasıyla alakalı konuşamadım. Şimdi potansiyelde bu kazanımları bir çocuk hayatına geçirebilmesi için bir istikrar gerekiyor. Ve bu kişinin Satürn'ün hangi evde bulunuyorsa, hangi burçta bulunuyorsa, açıları nasılsa bunları kolaylıkla mı alacak, bunları zorlukla mı alacak, ebeveyn burada destek olacak mı? Yoksa Satürn'ün getirdiği korkuları destekleyen bir ebeveyne mi sahip olacağız? Yani Satürn'ün getirdiği korkular neler? Burada Satürn getirdiği korkuları düşündüğümüzde, değil mi? Hayata dair, yetersizliklere dair, içsel o başaramamakla alakalı ya da kendini gösterememekle alakalı bir takım korkuları var. Şimdi Jüpiter bu tür şeylerden korkan bir yapısı yok fıtraten. Bunları birer insan gibi düşünün. Kişisel özellikleri gibi değerlendirdiğinizde Jüpiter'in böyle bir meselesi yoktur. Rahattır ve ortamda yani insanların oradaki yapısına uysun ya da uymasın. Eğer oradaki kendisi öyle düşünüyorsa, kendisi bunu istiyorsa bir şekilde kendini ortaya koymanın yollarını bulacak demektir. Tam da Satürn aslında bir çocuk haritasında devreye girdiği nokta burası. Yani bazen bulunduğumuz çevreye göre, bazen içine doğduğunuz ortama göre veya işte yaşadığınız bölgeye göre, ülkeye göre, şehre göre gelenek, o toplum baskısı dediğimiz noktada Jüpiter'in bir takım yani bir takım konuların sınırlandırılmasına tekabül eder. Bu sınırlandırmayı kim yapıyor? Gerek toplum yapıyor, biliyorsunuz el alem ne der konusu var. Gerek ebeveynler yapıyor. Yani işte çocuğu korumak adı altında ebeveynlik egosu dediğimiz bir ego var. Ebeveynlik egosunu koruma altında yani çocuğa söylediklerini yaptırma noktasında onun gereksinimleri doğrultusunda değil de kendi istediklerini yapma doğrultusunda yaklaşımları yetişkin olduğunda doğru sorumlulukları alamamak veya aşırı özgür olmasından, sınır çizememekten kaynaklı başarısız olmasına. Yani bu ikili ilişkilerine, bu aşk hayatına. Yani bu ikili ilişkileri ayrı tutuyorum çünkü her ikili ilişki bir aşk olmak zorunda değil. E, Evliliğine, kendi ebeveynlik tarzına, işte çalışmasına, iş disiplini kazanmasına kadar birçok sürecini aslında oluşturduğu dönem bu 24 yaşına kadar olan süreç. Buna ilaveten doğru danışmanlık çocuklara hangi yaşlarda verilmeli? Burada 0-6 yaş aslında bu danışmanlığın verilmesi en doğru olan zamanı. Tabii bir çocuk haritasını açtığımızda biliyorsunuz astrolojinin biraz konuşurken bir şey tarafları var ya insanları üzerinde bir depresif durumlara sebebiyet verebilecek ya da yani şöyle düşünün 0-6 yaş döneminde bir annenin size danışmanlık için geldiğini ve sizin onun evliliğinde yaşayacağınız problemlerden söz etmesine veya ne bileyim çok yetişkin olduğu dönemlerdeki çocuğun kendi özel hayatına dair ve kendi deneyimlerine dair bir alanı ebeveyni açtığınızda bu bir çocuk haritası danışmanlığı yapmış olmak demek olmuyor. Bu annenin psikolojisini bozarak çocuğunun üzerinde daha çok baskı oluşturmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bir çocuk haritasını analiz ederken göstergeleri bu potansiyelde düşünmeniz lazım. Yani orada çocuğun öğrenme gereksinimleri, konuşma, beslenme, uyuma gereksinimleri ya da sorumlulukları nasıl alacak? Genişlemeyi biz sağlıklı bir şekilde çocuğa nasıl verebiliriz? Nasıl sunabiliriz noktasında bir yaklaşımla bu daha doğrusu bu perspektiften haritaları değerlendirmeniz lazım. Değilse onun evliliğindeki yaşayacağı problem annesini ilgilendirmiyor. Ya da farklı artık hayatın herhangi bir alanındaki yetişkin sorumlulukları
onu ilgilendirmiyor. Oysa tam olarak ilgilendirmesi gereken şey yetişkin olduğu dönemlerde bu problemleri yaşamaması adına ebeveynin çocuğunu nasıl yönlendirmesi ve yetiştirmesi gerektiğine dair bilgi vermek. Bunu yani bir doğum haritası ya da bir çocuk doğum haritası danışmanlığı bunları kapsamalı. Elbette ki şöyle yetenekleri, becerileri, zeka yatkınlıkları, buradaki potansiyellerini değerlendirmeniz lazım. Ama hayatımızdaki her şey akademik süreçlerimizden ibaret değil ve insan olarak gereksinimlerimiz, insani olarak gereksinimlerini çocukluk döneminde beslenir halde yapmamız lazım ki mutlu bir birey, mutlu bir yetişkin, yani evliliğinde mutlu, işinde mutlu, ne istediğini bilen, doğru adımlar atabilen birisi olsun. Harita potansiyellerinde şöyle arada bir sayfa geçeyim. Şimdi birazdan bu konuya değineceğim ama hızlı gidebiliyorum. Şu an iyi gidiyor musunuz? Bir mesaja bakacağım. Evet, iki tane kızım var. İki tane çocuğum var. Galiba iyi gidiyor çocuğu sorduğumuza göre. Allah bağışlasın. Hepimizin çocuklarını Rabbim bağışlasın inşallah. Şimdi harita potansiyellerini değerlendirirken bu noktada ilerlememiz gerekiyor. Eğer bunun dışına çıktığımızda ya da bu potansiyel, çünkü kendi çocuklarınızın haritasına baktığınızda da ben de kendi çocuklarımın haritalarına baktığımda yetişkin olduğundaki yaşayacağı potansiyelleri elbette görüyorum. Yani her işin bir deformasyon tarafı var. Galiba bu astroloji ile alakalı, bunun eğitmenliğini yapmak, danışmanlığını yapmak, bu noktada o haritayı disiplinlerle, yani kült, işte Uranian klasik tabanlı noktada bir haritayı değerlendirdiğinizde oradaki bütün potansiyel gözler önüne seriliyor. Ama ne yapmıyoruz? Onlar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü bizi ilgilendiren tarafı neresi? Çocukların bu süreçlerinde oradaki potansiyeli yaşayacağı dönemde bununla nasıl başa çıkacağını öğretmek olacak. En doğru yaklaşık bu noktada olacak ve karşımızdaki insana da bu özenle yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi buraya kadar Satürn ve Jüpiter zaten aslında her birinizin bildiği konular, ama şimdi Satürn dediğimizde hep bir sınav, hep bir sınav, hep bir sınav gibi değerlendirdiğimiz için çocuk haritasını açtığımızda da böyle bir yorum yaparsanız olmaz. Yani benim büyük kızımın bir lafı var, cortlarsınız. Yani o öyle tabir ediyor hani bir noktadaki konuyu cortlamamak için. Oradaki potansiyeli ebeveyne zarar vermemek için çocuğun psikolojisini korumak adı altında etik ilkelere dikkat etmek zorundayız. Şimdi Jüpiter'in evrensel ilke olarak rolüne baktığımızda burası hepimizin bildiği gibi aslında neyi temsil ettiğiyle birey ve toplum arasındaki düzenin o etik ahlak konusunun temelini oluşturur Jüpiter. Ve herkesin Jüpiter'in yerleşimine göre, kalitesine göre burada bireyin toplumla kurduğu bağ noktasında ya da etik ahlak ilkeleri noktasında potansiyelleri değişir. Şimdi ahlaki değerler açısından Jüpiter'i baz aldığınızda bunun öğrenimi o çocukluğun minik minik yaşlarında başlayan bir potansiyelleri var. Biliyorsunuz ki okullar, üniversiteler, ibadethaneler ya da hukuk sistemleri, ticaret gibi ya da hayır kurumları gibi alanları da temsil eder. Jüpiter'in bulunduğu yer karmik fayda. Nasıl ki Satürn için bir karmanın lordu diye adlandırıyoruz, değil mi? Satürn'den konuşurken işte o karma yarattığın yer, zorlanacak sorumluluklar vesaire. Jüpiter'in bulunduğu yerde de karmik bir fayda gözeteceğiz demektir. Yani kişinin en fazla korunduğu alanı da temsil ediyor olacak. Dolayısıyla bir çocuk haritasında değerlendirirken Jüpiter'in aldığı açılar korunuyor olması ya da oradaki harita potansiyelinin genelinin üzerinde bir refah yaratacaktır. İyi ve kaliteli bir Jüpiter'in olmuş olması. Mutlaka değerlendirirken buradaki genel ilkelerini baz alırken o asaletler konusunu dikkate almamız gerekiyor. Şimdi temel ilkelerin aşırı genişleme, iyimserlik ve buradaki aslında öğrenmeyle, dinle, entelektüelle, bilgiyle ve bu bilginin genişlemesiyle alakalı ve yüksek akıl, ruhsal gelişimi temsil eden ilkelere sahip. Şimdi
Buradaki konuyu dediğim gibi genel olarak hepinizin şu an bu dersi anlamanız için aslında zaten Jüpiter'in bu konuları temsil ettiğini ne yapıyoruz bilmemiz gerekiyor. Şimdi her bir burçta Jüpiter'in etkisi farklı bir şekilde ortaya çıkar. Bu etki kişisel özelliklere ve tutumlara yansır demektir. Yani bir kişinin Jüpiter'in akrepte olmasıyla, yengeçte olmasının, oğlakta olmasının, koçta olmasının burada kişilik özelliklerine ve tutumlarına yansıyacak bir konusu var. Yani her bir burcu kendi özelinde ne yapıyor olacaksınız? Natal harita okumasına değerlendiriyor olacaksınız. Tabii burada bunlara girmeyeceğim. Yani bu Jüpiter'i işte şu burçta böyle değerlendirirsiniz, bu burçta böyle değerlendirirsiniz gibi teknik konulara girmeyeceğim. Dünya hakkındaki bilgilerin kişisel felsefeyle entegrasyonu. Şimdi Jüpiter 9. evin yöneticisi, yani doğal yöneticisi olması sebebiyle kişinin dünya üzerindeki görüşlerini de temsil eder. Ateş evleri olarak yaşamdan keyif alması, ateş evleri dediğimiz evler kimler biliyorsunuz? Birinci ev, beşinci ev ve dokuzuncu ev. Burada ateş üçlüsü ya da ateş evleri olarak değerlendirdiğinizde kişinin yaşamıyla ilgili, içinde bulunduğu dünya ile ilgili görüşlerini de anlatır. Ki bu diğer evlere kıyasla ASC ve dokuzuncu evi düşündüğümüzde özellikle dünyaya baktığı perspektifi gösterir. Aslında dokuzuncu evle düşünür. 9. evde bir inanç geliştirir ve Ascendant'tan bu bakışı dünyaya nasıl yansıttığını anlatır. Biraz daha Jüpiter'i bu anlamda düşündüğünüzde geri planda kalan veya kişinin çok da belki ASC'deki burcuna göre yansıttığı ya da yansıtamadığı durumları göz önüne alarak bir perspektifle bakmanız, değerlendirmeniz gerekir. Kişisel felsefe Jüpiter'in enerjileriyle nasıl çözümlendiğimize ve bunları yani nasıl uygulandığına bağlı olarak değişik ve şekillenecek anlamına gelir. Şimdi Jüpiter'in burç yorumlamaları ile ilgili eksik var mı? Değinmeyeceğim dedim ama varsa ufak bir üstünden şöyle geçebilirim. Ya da döngülerimden devam edeceğim. Valla Merkür Neptün'den de uzaklaştı ama ya da şöyle yapayım, kısa kısa ben bunu sonra sosyal medyada yazayım, olur mu? Eğer ki şeyse Jüpiter'in çocuk haritasındaki davranış kalıplarının nasıl olabileceğine dair böyle birer ikişer cümle orada değerlendireyim. Şimdi konuyu dağıtmadan döngülerine devam edeceğim. Şimdi Jüpiter'in döngülerini potansiyel olarak ilk döngü çocukluktan genç yetişkinliğe kadar olan süreci kapsıyor. Bu döngünün aslında birinci Jüpiter döngüsü dolayısıyla o zaman kaç yaşına kadar gelmiş olacak? Jüpiter doğduğu yerdeki dereceye 12 yıl sonra tekrar gelmiş olacak ve burada ne tamamlanacak? Kişi yani çocuk 12 yaşındayken ilk Jüpiter döngüsünü, ikinci döngüyü ise tam 24 yaşındayken yaşıyor olacak. Şimdi buradaki ilk döngüde çocuk dünyaya açılmaya ve büyümeye başladığı zaman aslında hani 0-6 yaş dönemi burada en sağlıklı danışmanlık verilmesi gereken dönem dedik ama genelde ebeveynler tam 12 yaş aralığında danışmanlık noktasında bir bilinç kazanıyor. Çünkü ergenliğe adım atması, ikinci döngünün tam başlangıç aşamasına gelmesi ve hayatında yeni bir genişleme potansiyelinin olduğu döneme denk geliyor. Çünkü daha önceki yapılan davranış kalıpları aslında ebeveynin çocuğa öğrettiği ya da öğretemediği konularla ilgili problemler yaşamaya başladığı dönemi temsil ediyor. Yani şimdi burada hani hiçbir anne baba burada ergenlik dönemini düşündüğünüzde hiçbir çocuğunun bu noktada problematik meselelerine kendisinin sebep olduğunu düşünmez. Bunları genelde o noktaya geldiği zaman çocuğundan kaynaklı olduğunu düşünür. Ama gerekli şartlar ebeveynlerin örneğin çocuk çok rahattır ve bir sorumluluk gereksinimi vardır ve bu çocuğa o sorumluluk kazandırılmamıştır. Yetişkin olduğu dönemde veya daha bireysel hareket ettiği dönemde çocuktan davranışlarının sorumluluğu almasını beklenir. Ama aile dinamikleri içerisinde bakıldığında anne gereken sorumlulukları alırken çocuk şahit olmamıştır ya da babanın burada sorumluluklarını yerine getirirken şahit olmamıştır. Veya burada anne baba çok fazla sorumluluk alıp hatta çocuğun sorumluluklarını da alıp onun yapması gerekenlerin üzerinde de bir tasarruf geliştirerek çocuğun yapması gerekenlerini de yapan ebeveynler parantez içinde birkaç kesimde ayrı bunları toplayabiliriz. Şimdi buradaki yaklaşım tarzı hangisine yönelikse ki bunların birkaç tane daha çeşitlendirebiliriz.
hangisine yönelik bir davranış kalıbı varsa ergenlik dönemindeki yaşayacağımız sorunlar ya da çocuğun aileye yaşatacağı sorunlar buradaki davranış kalıplarının neticesinde olacak. Tabii ki biz bunu bir psikoloji noktasında danışan dinlemediğimiz için biz buradaki olası potansiyelleri haritadan okuyarak burada konuşan ve anlatan taraf bizim olduğumuz için elbette ki buradaki eksiklikleri ya da fazlalıkların ne olduğunu harita potansiyellerinden ne yapabiliriz görebiliriz. Şimdi ikinci döngüde dedik ki ergenlikle beraber aslında o erken daha biraz daha aşağıya itti bu zamanla ama buradaki tam 12. yaşı ve bu döngüye başladığını orta yaşına kadar sürecek olan süreci kapsayan bir döneme konuşamadım. Adım atmış oluyor. Bu döngüde çocuk kişisel gelişimini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeye, baba figürüyle artık ilişki kurmaya başlayacağı döneme aslında baba gereksinimlerinin ilk 12 yaşa kadar anne gereksinimleri, anneyle bağ kurması, 12 yaşından 24 yaşına kadar da babayla bir bağ kurması gereken süreci temsil ediyor. Yani çocuk erken yetiştirdiğimiz dönemlerde de babayla bağ kurması, ebeveynleriyle bağ kurması her türlü önemli. Ama burada bir Jüpiter'i düşündüğümüz açı potansiyelinde değerlendirdiğimizde bunu iki kısımda inceleyebiliriz. Yani anneyle babayla geçireceği süreçleri iki alana ayırabiliriz. Şimdi ikinci Jüpiter döngüsünde ve bunun son aşamalarına geldiğinde 21 ila 24 yaş arasında çocuk Jüpiter enerjilerini daha somut bir şekilde kullanmaya başlar. Bu dönemde kişi iş yaşamına ve eğitimine sosyal bağlamda evlilik gibi ya da ne bileyim bir birliktelik yaşamak gibi artık üniversiteden e, yaklaşık bu 24 yaşlarda mezun olduğu dönemlere geliyor. Aslında şöyle bir harita potansiyeli çizeyim size. Buraya harita eklemeyi unuttum. Yoğunluktan şey yapamadım. Ancak yetişebildim. Şöyle bir size elle bir hemen hızlıca harita çizeyim. Şimdi ufkun altındaki evler birden biliyorsunuz ki 7. ev giriş çizgisine kadar olan süreci kapsıyor. Şimdi bir çocuğun Jüpiter'in kalemi görmüyorsunuz değil mi? Muhtemelen görmüyorsunuz. Ben şöyle tekrar kendim kontrol ettim. Şimdi burada özellikle bir çocuk astrolojisi potansiyelini değerlendirdiğimizde yani Jüpiter'in bu yaş döngüleriyle beraber evler açısından düşündüğümüzde buradaki sürecin şurası 0 yaş doğumuyla beraber başlayan ve şöyle ufkun altına kadarki olan süreci şurasını 24 yaşına kadar değerlendirebilirsiniz. Tüm gelişim süreçlerinin aslında 24 yaştan itibaren buraya evlilik, toplumun kişinin kendisini görmesi. Yani burası ufkun yüzeyi neydi, nedir, değil mi? Burası güneşin olduğu, güneşin sekti. Burası neydi? Ayın sekti. Dolayısıyla burası biraz daha bilinçsizce yaptığımız belki seçimleri, burası daha bilinçli yaptığımız seçimleri anlatır. Burası daha görünür olduğumuz yeri, aşağıda daha kişisel odaklı olduğumuz alanları gösterir. Şimdi potansiyeli burada düşündüğünüzde buradaki yani ikinci Jüpiter döngüsünün tamamlanması esasında daha görünür olmayan yani bu birinci evi, ikinci evi, şöyle üçüncü evi, dördüncü evleri düşündüğünüzde az çizim yani tam çizmişim gibi düşünün. Burası yani 6. yaş aralığına geliyor. Şimdi tam haritanın şöyle dip noktasını başka çizgi alayım da şöyle çizeyim. Tam bu dip noktayı düşündüğünüzde burası yaklaşık 6-12 yaş aralığına denk geliyor. Yani 6 yaşa artık buraya geldiğinde çocuk şuradaki yapılan gelişim süreçleri, öğrenmek, konuşmak, ilk öğrenim deneyimleri, değil mi? Anaokuluyla başladığı süreci düşündüğünüzde kardeş ilişkileri gibi ya da beslenmesi, buradaki potansiyellerini bu yaşam alanında burada ne öğrendiyse artık aile içerisinde yansıtmaya başlayacak ve buraya geldiği zaman artık toplumda görünür hale geldiği durumları gösteriyor olacak. Yani 5. evi için ise burasını da 12-18 yaş aralığı gibi düşünebilirsiniz. Burayı da 18-24 yaş aralığı gibi düşünebilirsiniz. Artık hani orada daha fayda sağlayan bir alana geçtiği alan 18-24 yaş aralığı olarak 6. evine tekabül ediyor. Şimdi burada kısaca değindim konulara. Şimdi burada Jüpiter'i düşündüğünüzde, şimdi Satürn'e geçmeden önce Jüpiter'le ilgili anlatmak istediğim şeyler vardı. Onlara değinemedim. Onları tekrar üstünden geçeyim. Sonra Satürn'e geçelim.
Şimdi Jüpiter'in gelişimini yani şöyle bir nokta gibi düşünün ilk başladığı yerde. Şöyle bir nokta olsun bu. Bütün o üst kareleri, alt kareleri karşıtlıklarında şöyle aşağıdan yukarıya bir spiral gibi kişinin gelişimini sağlar. Eğer ki burada sağlıklı gelişmeyi biz ebeveyn olarak çocuğumuza sunabiliyorsak daha böyle yani şöyle yaygan yaygan değil, daha kontrol altına ve belli bir sınırda disiplinde büyümesini ve belli bir doğrultuda yükselmesini sağlayacak bir potansiyeline eşlik etmiş olabiliriz. Ama burada o ebeveynlik egosu dediğimiz konulara kapıldığımızda veya çocuğumuzun üstüne kendi ebeveynlerinden beklediğimiz şeyi çocuklardan istemeyerek ya da çocuklardan bunu beklemeye çalışarak aslında kendinizi büyütmeye çalışmak gibi bir tema ortaya çıkıyor. Yani siz belki eğitim görmediniz, çocuğunuzun okumasını istemek gibi, spora gitmek istediniz, çocuğunuzu ilk yani daha neredeyse koşar koşmaz ya da yürümeye başlar başlamaz spora yazdırmak gibi veya bir enstrüman çalmak istediniz. Çocuğunuzun böyle biraz gelişimi tamamlandığı zaman gidip ona bir kendi isteğini mesela diyelim ki piyano çalmak istediniz. Çocuğunuz başka bir belki müzik enstrümanı seçecek. Ama oturtturup ona zorla piyano çalmasını zorlamak, baskılamak gibi. Aslında amaç bu. Dil öğrenmekle ilgili konular var. Çocuğunuza dil öğretmek için erken yaşta belki buradaki potansiyel yok ama gelişsin, 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 çok mükemmel olsun, her şeyi bilsin noktasında onun hayat planında olmayan şeyleri ona dayatarak belki de yetersiz hissetmesine, Satürn genişlemesine, kendi alanında büyümesinin önüne geçerek çocukta problemler oluşturmaya başlarız. Bu sizi memnun etmekle kendi istekleri arasında sıkışmış kalmış, ne tarafa gideceğini bilmeyen, kendi yeteneklerinin olduğu alana da kanalize olmakta zorlanan bir çocuk yetiştirmiş oluruz. Ve bu bize ileride çocuğun kendisine iş konusunda yetersizlikleri, başarısızlıkları, kaygıları, korkuları, işte çok böyle şey yapıyorum, daha iyi olmadığını düşünüyorum, daha çok çalışmam lazım. Sürekli yaptığı şeyden bir memnuniyetsizlik, çünkü hiç, hani ebeveyn burada memnun olmadı ki yani çocuğun oradaki başarısı ebeveyni tatmin etmedi. Hep bir yarış atı gibi koştur, 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 koştur. Günün sonunda mutsuz çocuklar ve bu baskının sonucunda İnanın hiçbir çocuk ebeveyninden nefret etmiyor. Yani yaptığımız baskılar çocuklarımızın bizden nefret etmesini değil, kendilerini sevmemesine sebep oluyor. Dolayısıyla bu bilinci özellikle çok hassas bir konu çocuk haritalarını analiz ederken göz önünde bulundurarak bir yapı oluşturmamız gerekir. Anlaştık mı? Jüpiter konusunda okey miyiz? Hemen bir Hayır, yeteneklerini Jüpiter'le göremeyiz. Yeteneklerini görebilmemiz için çok fazla yetenek göreceğiniz ev var. Üçüncü ev doğuştan getirdiği yetenekleri gösterir. E, Örnek birazdan şey yapacağım. Bir harita çözeceğim onunla ilgili yani bu ikisini yani çocuk haritasında şöyle aslında burada ama döngüleri anlamanız lazım ama bu döngüleri anladıktan sonra doğum haritasında bu döngülere nasıl eşlik edecek ebeveyn bunun üzerinden natal harita değerlendirmesini örneklendireceğim. Şimdi yetenekler sorusuna tekrar döneyim cevap vereyim. Şimdi çocuk doğuştan sahip olduğu yetenekler üçüncü evde gösterilir. Yaratıcılığıyla oluşturabileceği yetenekler beşinci evden gösterilir. Beşinci evden analiz edilir. Üniversite ya da üniversite demeyeyim geliştirilebilir yetenekleri dokuzuncu evin konusudur. Sosyal becerileri 11. evin konusudur. Yani bir çocuk haritasını analiz ederken yetenekler kısmını böyle değerlendirmek lazım. Her bir konusu başka. Hatta Güney Ay düğümü ve Kuzey Ay düğümü aksında bile Güney Ay düğümü doğuştan sahip olduğu atalarından, aile soyundan aldığı kabiliyetleri gösterirken Kuzey Ay düğümü geliştirilebilir ve yeni öğreneceği yeteneklerinin neler olabileceğini anlatır bize. Çocuk haritalarını değerlendirirken bu perspektiften bakmamız lazım. Anlaştık mı? Var mı başka soru? Şimdi görüyoruz, görünüyor. Evet kalemle ilgili. Siz bulmuşken şu an söyleseniz süper olur. Konuyu dediğim gibi yoksa konu havada kalmasın istediğim için. Sanki beni bulmuşken yani daha haftada bir gün, iki gün zaten görüşüyoruz. Kayıtlarda mıyım sanki? Şimdi Satürn konusunun ana temalarını biraz önce değindik. Şimdi buradan meseleyi değerlendirelim. Çeyreklerini, özellikle Satürn alt kare, üst kare gibi konularını. Değil mi Yeliz Hanım? Yani bir yere kaçtığımız yok, buradayız.
İlk Satürn konularını yani ilk döngüsüne kadar ki olan 29 yaşı değerlendirmeyeceğiz tabii ki burada konuda. 24 yaşa kadar olan ki süreci alacağız. 29 yaş potansiyeline geldiği zaman artık zaten orada filmin koptuğu, yapılanı ya da yapılmayanın sorguya tutulduğu, şu ana kadar o ebeveyninin kendisine yaptıklarının tam farkına vardığı zamana tekabül ediyor. Şimdi ilk çeyrek çocuğun doğumundan 7 yaşına kadarki olan dönemi kapsar. Özellikle fiziksel ve psikolojik gelişiminin temelini oluşturuyor burası. Yani o bahsettiğimiz sağlıklı danışmanlık sürecini düşündüğümüzde hatta bunu ne dedik biraz 12 yaşa kadar ulaşabiliriz. Şimdi burası ilk krizi yaşadığı dönemi anlatır. Aileden ilk kopuşu, okula ilk başlayışı, hayatına bir öğretmenin ve bir okul dolusu çocuğun girdiği dönemi şey yapar, ortaya koyar. Şimdi bu dönemde ise çocuğun o aileden aldığı şeyleri aslında topluma sunmaya başladığı ilk yer burasıdır. Yani ne öğrendiyse, ne aldıysa, ne getirdiyse oradaki minicik geçmişinden, o 7 yıllık geçmişinden ne getirdiyse bunları beslenme alışkanlıklarından tutun da yani toplum içinde yeme içmesinden işte kurallara uymasından, uymamasından, işte güvenli bağlanmayı ya da güvenli ayrılmayı daha önce sağlanmadıysa bu potansiyelde ne yapacak? O dönemde ağlayan, anneden ayrılmak istemeyen, daha bu noktada işte kendisini kriz yaratan, örneğin ilk okula başladığında anaokul dönemini düşün, daha önce de hiç kopukluk olmasın diyelim ki beraber geçirdikleri bir süreç olsun. Krizlerin yaşandığı ilk döneme geldik demektir. Şimdi buradaki etki yine Satürn'ün natal haritadaki burcuna ve derecesine, açılarına bağlı olarak kolay ya da zor deneyimleyecek demektir. Ama biz burada ne yapmamız lazımdı? Satürn'ün yani daha erken dönemde burada çocuk haritası danışmanlığıyla o 0-7 yaş ile arasındaki o ilk krizi hazırlanmamız gerekiyordu ki aslında kimi hazırlıyoruz? Çocuğumuzu bu noktada o yaş döneminde o geçireceği ilk kriz hazırlamamız gerekiyor. Gereksinimlerine daha öncesinde mesela ayrı kalmakla ilgili temalar varsa bununla ilgili hikayeler anlatarak ya da ne bileyim oyunlar kurarak orada çocuğun yani mesela bazı çocuklar doğada bazı şeyleri çok kolaylıkla alır. Ne bileyim işte parkta bahçede gezerken oyun oynarken. Bazıları odasında özgür olduğu alanda ve kendini rahat hissettiği ortamlarda bunu sağlar. Yani bazısı sosyalleşirken ne bileyim yemek yemek, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi etkinliklerde. Yani her çocuğun oradaki davranış kalıplarını benimsemeye, almaya çalıştığı bir yer vardır. Ve bunu da o potansiyeli doğum haritasından tespit ederek çünkü anne bunu anlayana kadar anne kendi zevklerine ve keyfine göre çocukla beraber sosyalleşmeye başlıyor ama burada önceliğimiz çocuğun gereksinimleri noktasında sosyalleşmeyi sağlamak ya da onun gereksinimleri noktasında bir eğitim vermek diyelim. Şimdi ilk ayrılık sorumluluk kavramlarını tam bu evrede öğrenir. Eğer ki daha öncesinde böyle bir gelişim süreci tamamlanmadıysa. Çünkü ödevler başlar, değil mi? Sosyal medyalardan görüyorsunuz iki göz iki çeşme bu okuldan bıktım işte okulda hiç eğlenceli değilmiş okulda şöyle değilmiş. Yani bu evin içerisinde her söylediği yapılan işte belli sınırları ve kuralları olmayan ve kurallara sorumluluklarını almakta zorlandığı için bu tarz cümleler kuran aslında o dönemde çok keyifli geliyor. Söyledikleri ya da o kurduğu cümlelerle baktığı zaman böyle büyümüş de küçülmüş gibi laflara başlamalar, hani oradaki süreci değerlendirmek hepimizin hoşuna gittiği bir iletişim tarzına dönüşüyor. İşte bak böyle söylüyor, bak şöyle söylüyor. Ama bunun altında çok büyük bir şey potansiyeli yatıyor. Yani ben yetişkin olduğumda da bu sorumlulukları almakta zorlanacağım. Çünkü bununla nasıl baş edeceğimi ben bilmiyorum demek istiyor çocuk aslında. Zor geliyor. Oradaki aslında söylemeye çalıştığı şey bu. Ama bizim oradaki annelik ve ebeveynlik daha doğrusu hisleriyle yaklaştığımız için ki başkası tabii türlüsü mümkün değil. Daha sevimli, daha şirin algılayarak sorunun arkasındaki konuyu göremeyebiliyoruz. Ve bunu göremediğimiz için de o zaman çocuklardaki bu yetişkin olacağı ya da o anki aslında yetişkin olmasına bile gerek yok. Yani o anki sorumlulukla nasıl başa çıkacağını sesim mi gitti acaba? Biraz sesim kısıldı gibi kendim için. Bunu söylemeyen yani şimdi bir buradaki şeyimiz sosyal hani ne yapıyoruz söylemeyen çocuk var mıdır yok mudur?
Her ders çalışmak herkese zor gelir. Bugün belli yaş kitlesinde yetişkinlere ders veriyorum. Ödev dediğim zaman hiç kimse yapmak istemiyor. Bunun çocuklukla da aslında bir dönemde de alakası yok. Yani kimse sevmiyor. Çünkü yani belli bir sorumluluğu almak ve bu sorumluluğun gereksinimlerini yerine getirmek hangi dönemde olursa olsun keyifli değil. Her zaman insan şunu istiyor. Kolay olsun ve tek bir noktayla olsun. Örneğin mesela biz bugün astroloji öğreniyoruz. Astroloji kolay bir alan mı der diyebilir miyiz? Yani yıllarca emek, yıllarca saat, yani belki bunun yerine başka alanlara eğilmiş olsak çok daha farklı yerlerde, çok daha farklı şeylerle uğraşıyor olabilirdik. Potansiyele baktığımızda ilgi alanımız ve derinliği çalış 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 çalış. Bu da bir aslında ne gerektiriyor? Ciddi bir sorumluluk gerektiriyor ve gitmek de bilmeyen, sonun olmadığı da bir nokta. Şimdi hani bunu söylemeyen çocuk değil, aslında yetişkinlerde bile şu an biz bu durumdayız. Keza aynı şey benim için de geçer. Düşünsenize, ben bu bilgiyi size bu anlatmadan daha kolaylıkla böyle, ya bir çocuk vardı. Öğrencilerime de örneğini veririm. Burada size de vereyim. Önünde bir defter var. Defterden bilgiyi böyle alıyor, kafasına koyuyor, böyle yapıyor, işaretliyor. Arka sayfayı çeviriyor, tekrar yapıyor. Yani böyle bir sistem olsa herkes, bunu ben de dahil olmak üzere, isterdik. Ama burada işte demek istediğim bu Tevhide Hanım. Yani bilinçli olarak çocuğun gereksinimi ve sorumluluk alması için bunu daha erken dönemden ilgili yaş dönemine göre minik 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 belli sorumlulukları sahiplendirmeye çalışarak, ya da bu sadece hayvan bakmak gibi değil. Yani evin içinde günlük sorumlulukları, kendine ait eşyalarla ilgili, ortak yaşam alanlarıyla ilgili, ama bunu birkaç gün değil, bir hafta değil, düzenli bir şekilde yapılmasıyla sonuçlanabilecek şeyler. Nihayetinde biz burada ne değiliz? Psikolog değiliz, ama süreç itibariyle e, gelişim süreçlerinde ihtiyacı olan şeyler bunlar. Ve bu dönem tam bizim alanımızda Satürn'ün ilk çeyreğine denk geliyor. Ve burada kriz ortaya çıktığı ilk dönem burası. Ve bu krizi ebeveynin veya çocuğun nasıl aştığı çok önemli. Anlayış ve sevgiyle karşılaması gerekiyor. İşte böyle yapmazsan korkular, işte böyle yapmazsan okuyamazsın, okuyamazsan şöyle olamazsın. Onlar o çocuğun hiç işi değil. Yani okumak çocuğun bir o anki tecrübesinde yok, bilgisinde yok. Yani okuyamazsa ne olur ki? Yani en fazla oyun oynar. Yani okuyamazsa arkadaşlarıyla evcilik oynar, dışarıda oynar, bir şey yapar. Yani okumak ya da o başarı dediğiniz şey o dönem için çocuğun bilincinde olan bir konu değil. Dolayısıyla daha onun o anki krizini çözebilecek tek şey empati kurmak ve sevgiyle bunu karşılayarak, artık hani daha öncesinde de özellikle bu döneme denk geldiyse yapacağınız görüşme, danışmanlık, bu perspektiften çocuğun o dönemine göre gereksinimlerini baz alarak bu danışmanlığı vermeniz gerekiyor. Şimdi ebeveynlerin bunu yapmadıklarında, aksi tavırlar sergilediğinde otoriteyle başa çıkma sorunları yaşamasına, gerçekteki yani o önündeki davranışları ya da daha gelecekteki davranışlarını sorumluluğunu alması gereken noktalarda sorumsuzca davranmasına sebep olacak demektir. İlk burada öğreniriz biz bir sorunla nasıl başa çıkacağımızı. Yani kaçacak mıyız, görmezden mi geleceğiz, bunu biriktirecek miyiz, sabırlı mı davranacağız, işte ya da hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Böyle bir kriz yaşıyoruz ama böyle bir karın ağrısı, böyle bir her gün okula gitmek istememek, karnının ağrıması, böyle türlü türlü bahaneler mi bulacağız? O gerçeklikle nasıl yüzleştiği çocuğun o dönem için önemli olacak ve aileyi burada, daha doğrusu genelde danışmanlıkları annelere veriyoruz ve burada bu anneyi bilinçlendirmek lazım. Neye göre? Çocuğunun doğum haritasına göre. Evet, ikinci çeyrekte burası 7 ila 14 yaş arasına ve dolayı ortalama olarak düşünün buradaki yaşları, çünkü rötarlarıyla beraber yani retrolarıyla beraber 3 aşağı 5 yukarı sarkmaları olabilir ama ortalama bu yaşlara gelecek. 7 ila 14 yaş arasında artık ikinci çeyreğin o ilk oluşan krizlerle mücadele ederken bir taraftan gelişim sürecinin devam etmesi, buna beraber bu 14 yaşına kadar bir de içerisine ufak ufak ergenlik krizlerinin de dahil olması aslında bir noktada güçlenme seviyesi olarak adlandırdığımız bir dönemdir burası. Çocuk kendini ifade etme çabalarını özel bir şekilde sürdürmeye çalışır ve kişisel güçlerini test eder.
Yani ben ne kadar güçlüyüm, ne kadar işte kendimi ortaya koyabiliyorum, ne kadar başa çıkabiliyorum. Tam da ergenlikteki aslında hem fiziksel gelişimlerini hem de duygusal gelişim süreçlerini kendisinin kendi kendine yaptığı bir güç testi bize ergenlik krizi olarak yansır, ebeveynler olarak. Çünkü bunları bir arada yönetmek ve yürütmek çocuk için biraz daha zorlaşmaya başlar ergenlik süreciyle beraber. Eğitim ve kariyer planlaması gibi konularda deneyim kazanma aşamasına gelir. Yani şimdi buradaki deneyim kazanma aşaması ya da kariyerde artık ufak ufak hangi alana evrileceği, işte sayısalcı mı olacak, sözelci mi olacak, meslek seçimlerinin aslında alt planda yapılandığı dönem buradaki özellikle 14 yaşa yakın olan o ikinci kriz noktasına gelen yeri tekabül ediyor. Çünkü bir liseye geçiş zamanına yaklaşıyoruz burada ve liseye geçtiği zaman üniversite hayatını özellikle bizim ülkemiz için konuşacak olursak üniversite hayatındaki seçimini belirleyecek alanın bir basamak öncesi gibi düşünün buradaki kriz deneyimlerini. Dolayısıyla bir böyle şu ana kadar yaptığını, yapmadığını daha sorgulayacağı döneme ya da ne yapıyorum, ne yapacağım, bunu nasıl yapacağım? İşte bir taraftan ergenlikte var, vücudumda bir şeyler değişiyor. Bir taraftan ilişkileri yani aile ilişkileri var, sosyal ilişkileri var, bedeninde bir değişim var. Dolayısıyla tüm bu çocuğun o konularda güvenlik ihtiyacıyla nezaket ya da tutarlı kurallara destek olmasını sağlayacak bir takım davranışları destekleyecek şekilde davranması gerekir. Ki burada bu döngü 14-15 yaşlar arasında cinsel olgunluğun başlangıcını gösterir ve bu yetişkin olduğunda sağlıklı bir cinsel birliktelik kurmasının ilk adımlarını atacak demektir. Eğer yine çocuğun haritasına göre kontrollü davranmazsak ya da davranılmazsa kontrollü demek de şu demek değil. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Çocuğu buradan uzaklaştırmak mümkün değil ve hiçbir zaman da mümkün olmamıştır. Yani ancak haberimiz olmamıştır. Ama çocuk buna ulaşmayı, oradaki iyi ya da kötü bilgiye erişimin bir yolunu mutlaka bulur. Ha sizden haberli, ha sizden habersiz, ya sonradan öğrenirsiniz ya da hiç öğrenemeyiz. Mutlak surette burada bilgiyi kolaylıkla ulaşabileceği bir çağda yaşıyoruz. Amaç burada şu olmalı, özellikle günümüz için konuşmak gerekirse, amaç burada çocuğun gereksinimleri noktasında ya da ilgisi, merakı noktasında artık olabildiğince bunun minik minik eğitimlerini vermeye başlaması ki sosyal medya dediğimiz o içine alıp hapseden dünyadan ve bu dünyayı nasıl kullanması ve bu daha doğrusu bu dünyanın içinde kendisini nasıl koruması gerektiğini bilincinde çocuklar yetiştirmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Yani gençlerin içerisinde kendisinin bir otorite kurmasıyla da alakalı bir potansiyeli anlatır. Sorumluluklarını anlaması gerektiği, anlayarak bunları yapması gerektiği döneme gelir. Ve bunları yapması ya da yapmaması durumundaki oluşan krizlerden söz edebiliriz yine burada. Ebeveynlerin sağlam bir rehberlik sağlaması, gençlerin akran baskısına, direnmesine destek olması ki günümüzde en çok maruz kalınan şey akran zorbalığı. Okullarda kiloya yönelik ya da ne bileyim fiziksel görünümle yönelik ya da fiziksel İletişimde olabilir, bu konuşma şekli olabilir, dışlama şeklinde ya da bir hizipçilik aslında çok daha fazla belki bir gruplaşma ve o gruba ait değilsen ya da oradaki konuya, oradaki duruma aykırıysan biraz senin dışlanması gibi çocukların akran zorbalığı gerçekten bu dönemde baş edilmesi gereken zor konulardan bir tanesi. Çünkü gidip çocuğun adına burada o duruma müdahale edemiyorsun ve bunun için çocuğun desteklenmesi gerekiyor ve bunu doğru şekilde yapmak çünkü sosyalleşmesi ve sosyalleştiği yerde kabul görmesi çocuk için bu süreç itibariyle çok önemli konulardan bir tanesi. Ve buradaki potansiyeli çünkü bazı çocuklar bu potansiyeli haritalarına daha kolay atlatırlarken bazıları daha zor atlatmalarına sebep oluyor. Şimdi konuları yine biz psikolojik açıdan değil, astrolojik açıdan değerlendiriyor olacağız. Şimdi ben bir ara vereceğim. Minicik bir ara veriyorum. 5 dakika hemen geleceğim. Görüşmek üzere. Şu an saat 50 geçiyor. 55 geçe burada durum olur mu? Görüşürüz. Bu arada varsa sorularınız mesajı yazabilirsiniz. Döndüğümde cevaplayarak konuya devam edeceğim.
Geldim arkadaşlar, pardon. Bu arada da harita açmamıştım. Bir tane çocuk haritası seçtim sizin için. Örnekleri Satürn ve Jüpiter döngülerini hem aslında daha doğrusu döngülerinden çok natal haritada bunu nasıl değerlendireceksiniz, gereksinimlerini nasıl tespit edeceksiniz ve bu yaş dönemlerindeki olduğu potansiyelleri nasıl bakacaksınız? Onlar açısından bir örnek yapacağım. Bu yüzden bir harita seçtim. Arada geldim. Şimdi buradaki ikinci çeyreği yaptık değil mi? Biraz önce yanılmıyorum. Şimdi üçüncü çeyrekten devam edeceğim. Üçüncü çeyrekte burası 14 ila 21 yaş aralığına denk gelen psikolojik bir düzeyi kapsıyor. Çocuğun duygusal ve zihinsel alanlarında kendini nasıl ifade edecek? Buradaki daha doğrusu burada ifade ederken ki toplum tarafından kabul görme veya reddedilme durumları düşündüğümüz bir sürece tekabül ediyor. İlişkilerine ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı bir farkındalık geliştirmesi gerekiyor. Artık çünkü 14 yaş itibariyle belli sorumlulukları, belli konuları, belli konuşma adabını veya kendisini ifade ederken doğru kelimeleri seçmesi ya da kendisini ifade edebilme potansiyelini geliştirmesi gereken de bir dönem. Hatta bunları test ettiği de bir dönem. Hani işte bir duygusal ya da romantik bir ilişki içerisinde duygusal tatmini ya da toplumsal bağ kurmakla alakalı potansiyelleri değerlendirdiğimiz bir döneme tekabül edecek. Ki aslında baktığınızda ilk ilişki deneyimlerinin yaşandığı süreci yapıyor. Eğer ki çocuk burada sağlıklı bir duygusal bağ kurduysa veya bu alanda duygusal tatmin olursa daha sağlıklı ilişkiler kurmasına sebep oluyor daha yetişkin olduğu dönemlerde. Veya buradaki etki daha problematikse ilk ilişki travmaları o unutulmayan ya da çocukla kod oluşturmaya başlayan ilişki seçimlerine, partner seçimlerine kadar uzayan böyle geniş bir yolu kapsayan bir dönem. Üçüncü evresi özellikle Satürn'ün. Son devre diyorum. Satürn'ün çeyreği ise yani burada tam haritanın tepe noktasında Satürn'ün doğduğu yerde yani kavuşumdan bir öncesini düşündüğünüzde ki tam o kavuşuma gidecek gibi olduğu süreci düşündüğünüzde buradaki genç yetişkin olarak yani aslında daha tam bir yetişkin evresine ne yapmadık gelmedik. Buranın tam ortalarında yani yaklaşık seksil açıyla yani üstten bir seksil açıya geçtiği döneme kadarki süreçte 24 yaşa kadar dediğim gibi değerlendirdiğimiz harita potansiyeli ondan sonrasında artık bir yetişkin olmuş bir birey daha sorumluluklarını alan ya da ne bileyim o sorumlulukların üstlenmeye yönelik hazırlığını tamamladı mı, tamamlanamadı mı, eğitimi bitti mi, artık hangi aşamada seçtiği yerler ya da tercihleri doğru oldu mu? Buradaki bir iş çalışma ortamına, orada bir bağ kurmaya ya da kültürel, sosyal bağları geliştirme zamanı artık bitti. Tam burada artık bunları e, yapabilir, kendiliğinden ortaya koyabilir potansiyele geldiği zamanı anlatıyor. Ve tam burada yaşanılan şey bizim 29 yaş Satürn'ün ilk döngüsü dediğimiz alanla örtüşüyor ve burada biri yani artık bir birey olarak çocuğun bilinç krizi yaşamasına sebep olabilecek bir takım etkileri barındırıyor. Tabii buradaki geçmiş 29 yaşı burada nasıl değerlendirdiği ebeveynin ve çocuğun gelişim süreçlerini nasıl desteklediği çok önemli. Eğer ki burada kendi değerlerini, amaçlarını belirlemeye de başarılı olamamışsa bir ebeveyn, burada ebeveyn çocuk ilişkisinin kopma düzeylerine gelmesi ya da bağımsızlığını ilan etmesi noktasında da pozitif anlamda da olabilir. Tabii ki buradaki bağımsızlığını ilan etmesi gibi süreçlerini kapsayacak demektir. Ee, Bu da ne? Bu da şey konudan bağımsız olarak deklinasyon dışı, sınır dışı gösterge. Deklinasyon açılarının tablosu. Belki bir başka eğitimde de ya da bir başka workshopta da bunu değerlendirmiş oluruz. Şimdi hazırladığım haritayı ekran paylaşımı geldi mi? Şimdi buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Sesinizi açacağım şimdi. Seslerinizi açayım. Evet, buraya kadar sorularınız varsa haritayı uygulamadan sonra konuyu bitireceğim. Varsa sorularınızı alayım. Hocam merhaba. Merhabalar.
Teşekkür ediyoruz öncelikle bu atölyeler için. Ben şeyi Rica merak ederim. ediyorum, çocukların yetenekleri için üçüncü ev demiştiniz en son. Benim bildiğim 72 derecelik açılar vesaire ama hani bununla ilgili biraz daha bilgi paylaşabilir misiniz yeteneklerini anlamak konusunda? Tabii şimdi haritanın üzerinden bununla ilgili bilgi vereyim. Yani hatta şöyle sorunuzun üzerine bir hemen bunu anlatayım. Şimdi dedim ki sadece üçüncü ev demedim bu arada. Üçüncü evden bakıyoruz demedim. Üçüncü ev sahip olduğu yetenekleri anlatıyor dedim. Beşinci ev yaratıcılık da yeteneklerini. Dokuzuncu ev geliştirilebilir yeteneklerini anlatıyor dedim. Artı Güney Ay düğümünü düşündüğümüzde, ay düğümlerini düşündüğümüzde yine Güney Ay düğümü sahip olduğu atalasından, soyundan aldığı kabiliyetleri, yetenekleri anlatırken Kuzey Ay düğümü ise yine geliştirilebilir, öğrenebilir potansiyelleri, yeteneklerini gösterecek dedim. Haritada değerlendirirken yani bir şöyle düşünün, yemek de yapabilirsiniz, resim de çizebilirsiniz, işte ne bileyim çok iyi kayak da yaparsınız. E, Ya da ne bileyim kariyerinizde başarılı olabilirsiniz. Bunlar hep kişinin sahip olduğu yetenekler. Sadece astrolojiye düz bir mantıkla yani tek bir perspektiften bakarsanız işte sadece üçüncü ev yetenekler dersek o zaman buradaki çeşitliliği ne yapmış oluruz? Görememiş oluruz. Evet. Evet hocam. Ya şimdi arkadaşlar şöyle üçüncü evde Güney Ay düğümü varsa ya da ne bileyim orada Kuzey Ay düğümü varsa gibi konu değil. Güney, yani hangi burçtaysa o burçta olduğu konulara göre yani şöyle düşünebilirsin. Güney Ay düğümü üçüncü evde ise sahip olduğu yeteneklerle atasından soyundan aldığı yetenekler benzer diyebilirim. Yani hani burcuna göre aldığı açısına göre kullanabiliyor mu, kullanamayacak mı, gelişecek mi, gelişemeyecek mi gibi düşünebilirsiniz. Ben burada true not alıyorum. Ortalama düğüm almıyorum. Min not kullanmıyorum ay düğümlerinde. Yani orada gerçek zamanda o yani gökyüzündeki o potansiyel neyse onu değerlendiriyorum. Ortalama düğüm dediğim gibi tercih edebilirsiniz ama benim tercihim true not kullanıyorum. Evet, bu sefer yani ortalamaya almıyorum. Gerçek düğümü baz alıyorum. Çünkü ay yani bu Karay Lilith'in falan da derecelerinin değişmesine sebep oluyor. O yüzden gerçekte olduğu etkisini daha doğru kabul ediyorum kendimce. Yerinin yanlış olduğunu söylemiyorum bu arada. Minut'ta belki yorumsal anlamda özellikle sınırda olan yani 0 derece ile 29 derece arasında bir sonraki bir önceki burcu düşündüğümüzde etkilerini yine Minut'ta da doğru kabul edebilirsiniz. Çünkü ortalamasını aldığı için kişi için yanlış bir bilgi olmaz. Ama bu astrologlar arasında görüş farklılıkları var arkadaşlar bu yönde. Benim tercihim Turunluk'tan yana. Hangisi mantığınıza ya da hangisini kullanmak isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Başka soru var mı? Ha 72'lik açı. Şimdi 72'lik açı elbette yetenekleri gösterir. Bu arada biraz önceki arkadaş da sormuştu 72'lik açıları. Yani seksili açılar da yetenek açılarıdır aynı zamanda. Kare açılar da bana göre yetenek açısıdır. Çünkü zorlandığınız şeydeki konuyu çok iyi yaparsınız. Günün sonunda oradaki kare açı veya karşıt açılar bir yeteneğe dönüşürler. Ama zaman içerisinde biraz böyle ezildikten yani hani bir zeytinyağı, zeytin örnek vereyim burada. Zeytinin o maksimum performansına ulaşabilmesi için ya da en kaliteli haline gelebilmesi için belli başlı bazı işlemlerden geçmesi gerekir. Kare ve karşılaştırıcıların oradaki kişi için sahip olduğu yeteneği zeytinden elde edilmiş bir yağ noktasında düşünmek lazım. Yani oradaki sahip olacağımız potansiyele başka hiçbir açıyla ya da başka hiçbir yerleşimle ulaşamayabilirdik. Yetenek açısından böyle söyleyebiliriz. Evet 72'lik açılar her haritada yok. Dolayısıyla yani bir çocuk haritasını değerlendirirken de çok yönlü, çok farklı yani farklı perspektif kullanmanız lazım. Yani biraz önceki saydığım evler her bir alanda farklı farklı. Yani yaratıcılığı noktasında hangi yeteneklere sahip, e, el becerileri noktasında hangi yeteneğe sahip her birine farklı farklı evlerden biraz önceki saydığım evleri baz alarak bunları düşünebilirsiniz. Anlaştık mı? Evet evet çocuk haritasında. Yani ya da yetişkin haritasında da fark etmez. Sonuç itibariyle şu anda yetişkinleri bir zamanlar çocuklardı. Değil mi? Kişiler örneğin hala
danışmanlıkta özellikle temel okumalarda ne yapıyoruz? Kişinin potansiyelleri nerede, hangi alanlardan başarılı olabilir, mutlu olabilir bunları değerlendiriyorsunuz. Aslında çocuk astrolojisi noktasında gezegenleri bu şekilde değerlendirdiğimizde bir yetişkin okumasında bile bakışınızın perspektifi değişecek. Anne haritasıyla beraber bakarken annenin haritasıyla çocuk haritasını yan yana mı üst üste mi koyacağız? Valla üst üste koymanız daha mantıklı olur eğer bir sinastri yapacaksanız. Yoksa e, tabii oradaki ilk önce şöyle, eğer ki ebeveyn haritasıyla her ikisiyle birlikte danışmanlıkla değerlendirmek gerekirse, böyle bir konu varsa anne haritasıyla sinastri yaparak bakmak, yani bir ilişki haritası tarzında yorumlamak daha sağlıklı. Yani gölge anlatmıyoruz. Yani öngörüden ziyade çocuk haritasında neyi öngörebileceğiz ki? Yani burada işte bir evlilik mi öngöreceğiz, işe girme çıkma mı göndereceğiz, ne zaman evleneceğini falan öngörmüyoruz çocuk haritalarında. Çocuk yaşamda nasıl başarılı olabilir? O çocuğun meselesi, yani o konular. O annenin meselesi ya da bir ebeveyninin meselesi değil ki. Yani çocuk, önemli olan o süreç geldiğinde burada nasıl mutlu olabilir? Bu başarıyı nasıl elde edebilir? Ve gereksinimlerini nasıl sağlayabilir? Buna bakmanız lazım. Öngörü açısından gölgeler ise, yani burada gölge taraflarına değil çocuğun gereksinimleri. Şimdi eğer ki haritaya yönelik sorular gelmeye başladıysa ben bu haritayı incelemeye başlayayım. Bu haritadaki soruları sonra ondan sonra alayım. Yani şu ana kadar anlatımlara kadar soru varsa ee, bu potansiyelden değerlendirelim. Yani burada hani kişisel çocuğu, her iki de kendi çocuklarınızın haritasını sadece mesela Yeliz Hanım orada bir sahip kıran var diye mesela böyle bir yorum yapmam yani. Biraz önceki söylediğimin disiplinin dışına çıkmayacağım. Bilmenizi isterim. O yüzden çocuklarınızın haritasına, yani şurada şu gösterge var hocam, burada bir gösterge var demeyin. Yani oradaki potansiyellerdeki açıları falan baz almak lazım. Hassas konu. Sizlerin haritasındaki potansiyele benzemez. Anne olarak gerçekleri duymak noktasında ya da oradaki potansiyelin oluşturabileceği etkiyi buradan yalan yanlış haritayı görmeden söylemek çok sağlıklı bulmuyorum. Şimdi bu harita potansiyelini düşündüğümüzde son olarak bir mesaja daha bakıyorum, geçiyorum. Yiyen çocuk fark etmez. Yiyen çocuk fark etmez yani o konuda. Şimdi arkadaşlar, şimdi haritayı değerlendirirken şuradan başlıyorsunuz, buradan başlıyorsunuz gibi bir konuya girmeyeceğim. Burada sadece açı potansiyelleri. Şimdi ne dedik? Burada bir Jüpiter var. Nerede? Oğlak Burcu'da bir retro Jüpiter olan. Bu bir erkek çocuğu haritası. Şu an kaç yaşında bu çocuk? Bir bakayım. 2008'li kaç yaşında oluyor? 15-16. Aynen 15-16 yaşlarında. Yani tam döngü olarak değil mi? Hatta şöyle bir sinastri transit haritasıyla beraber açalım. Bakalım döngüyü nerede yaşıyormuş. Gereksinimleri nedir? Ailenin şu an ne yapması gerekiyor noktasına bakıldığında Satürn transiti nerede? Satürn transiti. Harita bu arada kalemi falan inşallah görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle yapayım. Nerede Satürn'ümüz? Transitte 4 derece Balık burcunda değil mi? Doğum haritasında neredeymiş? Başak 9 derecesinde. Dolayısıyla neye hazırlanıyoruz? İlk sosyal olarak kabul görme ile alakalı bir kriz potansiyelimiz var. Yani kapıda bizi bekliyor. Ama bunun illa da hani buradaki konu süreçlerinde daha mı zor geçecek, kolay mı geçecek? Tabii buna ne karar verecek? Kişinin doğum haritasında şu geçişlerdeki gezegenleri ve natal haritasındaki bu döngülerin olduğu zamandaki hangi gezegenlerle kavuşuyor, açılarının ne olduğu önemli hale gelecek. Şimdi transitte yeri oradaymış. Peki süreç olarak ben burada danışmanlıkta da aynı bu şekilde. Bir çocuk hangi dönemdeyse o anki gereksinimleri neyse ona göre bir danışmanlık vermeniz ya da bu harita potansiyelini bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi ne dedik Jüpiter için? İlk önce bunların hangi burçta nasıl etkiler verdiğini iyi biliyor olmanız lazım. Şimdi bu neredeyse genişleme, bollaşma, refah ya da işte korunması gibi temaları Jüpiter'in bulunduğu yerde, daha sorumluluk, disiplin gibi durumların olduğu potansiyelleri de Satürn'ün bulunduğu yerlerden bakıyoruz demiştik. Şimdi Jüpiter'i bir Oğlak Burcu'nda düşündüğünüzde buranın etkileri için ne söyleyebilirsiniz? Biraz önce üçüncü çeyrek konusunu konuştuk. Mesela ne söyleyebilirsiniz? Mesajda yazabilirsiniz arkadaşlar. Jüpiter Oğlak'ta nasıl çalışır? Bir de retro Jüpiter'imiz var. Ne diyeceğiz buraya?
Dogmatik inançları olabilir mi? Öyle diyebilir miyiz? Olabilir. Başka? Yani bir çocuk haritasında Jüpiter'in bir genişleme açısından, yani burada bir şey yorumu gibi düşünmeyin. Yetişkindeki yorum gibi değerlendirmeyin. Şimdi daha önceki Jüpiter'le olan bilgilerinizi Oğlak Burcu'yla birleştiriyoruz ve bunu bir çocuk için düşünüyoruz. Yapacağımız şey bu. Çok çalışması gerek. Geleneksel kuralları sorgulama. Başka neler olabiliyor? Geleneksel kuralları sorgular, çalışması gerekir, çok ya da iş odaklı birisi olabilir, değil mi? Hayatını kurtarması gereken birinin farklı bir çalışmanı yürütebilir. Duygusal zihinsel ifade. Bu Çiğdem Hanım, duygusal zihinsel ifade Jüpiter için mi konuşuyoruz? Var mı söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey? Kendisini Hocam gösterdiği söyleyebilir şekilde. miyim? Buyurun. Birinci evde ve retro olduğu için Jüpiter çok sağlıklı çalışmıyor. Birinci ev kendisiyle alakalı. Kişiliğinin oturmaya başladığı, kişiliğinin oluşmaya başladığı dönemde biraz etkiliyor. Sorumlulukları artabilir. Bu sorumluluklar kişiyi biraz zorlayıp kişiliğinin ve karakterinin oturması evresi de olabilir. Üzerinde çok fazla sorumluluk ve ağırlık hissedebilir, baskı hissedebilir. Bunu Jüpiter Genişler bu için alan. nasıl Oğlak burcu sorumluluk ya, Hı hı. çalışmak, sorumluluk. Bu alanın genişlemesi ve kişiliği üzerinde etki etmesi e, bu konuda bir kriz yaşayabilir. Evet, şöyle kısmen bu söylediğiniz aslında yakın yorumlardan bir tanesi oldu. Şöyle anlatayım. Şimdi Jüpiter haritada yönettiği yerlerden ziyade hani değerlendirirken, çünkü bu Jüpiter'in kişinin kendisi olduğunu ASC yöneticisi artı haritada nerede? 12. evin yöneticisi olarak birinci evinde Oğlak Burcu'nda yer alıyor. Ve retro olmasaydı da farz edelim ki bu burada retro değil. Şimdi retro kısmına takılmayın. Yani retro olduğu için böyle bir yorum yapıyoruz gibi algı kalmasın zihninizde. Şimdi potansiyelde burada Jüpiter'in etkisini düşündüğünüzde fırsatları kaçırmakla ilgili. O hayatın potansiyelini düşündüğünde çok daha hedef odaklı olmak veya burada hedef odaklı olamaması etkisi. Çünkü Jüpiter'in bir Oğlak'taki bu potansiyelini düşündüğümüzde birisi genişlemeye açık bir potansiyel. Ola ise daha sorumluluk, daha gelenek yapıları aslında dayatan ve direten. Şimdi bir gezegen bir burcu yerleştiği zaman niteliklerini bu burç gibi ortaya koymaya çalışacak. Şimdi bu Jüpiter'in buradaki aslında zararda, daha doğrusu zararda da demeyelim de pozitif çalışmasının önünde bir takım engellerin olduğunu gösterir. Aslında genişleme fırsatı veren yer biraz onun problematik çalışıyor. Yani çocuk için burada bir genişleme, büyüme fırsatını yakalayabilmesi, bu noktada bir takım zorluklar yaşaması anlamında düşünülebilir. Açıları dediğimizde hani buradaki hayatın gerçekleriyle aslında buradaki gördüğüm Satürn haritanın nerede? Başak Burcu'nda, değil mi? Merkür'le Venüs'le kavuşum 9. evinde yerleşmiş bir Satürn'ümüz var. Aslında bu kim? Jüpiter'in yöneticisi. Ve dolaylı yoldan kimi ilgilendiriyor? Burada çocuğun kendi hayatını, kendisini doğrudan ilgilendiren bir takım konular var. Artı 12. evi yönetmesinden dolayı buradaki potansiyelini de düşüneceğiz. 12 bilinçaltı ile ilgili konular. Bilinçaltı dediğimiz şey ne? Çocuğun e, şu an kaç yaşında dedik? 16 yıllık serüvenindeki oradaki yaşadığı konuları, buradaki deneyimleri ve buradan aldığı dersler ya da alamadığı dersler noktasında bir geçmiş birikimi gösteriyor. Şimdi buradaki geçmiş birikimi anlatırken birinci evde olması artık ve hani çocuğun aslında yaşadığı şeyleri birebir muhatap olması bunlardan kaynaklı olarak retro olmasından dolayı da fırsatları kaçırmak, yani genişleme ve büyüme fırsatlarını kaçıran bir çocukla karşı karşıyayız ya da kaçırma potansiyeli olan diyebiliriz. Şimdi açılarını değerlendirdiğimizde, değil mi? Buradaki stalyumla bir 120'lik, yani 120'lik açı dediğimiz pozitif bir açısı var. Yani
kendi evinde misafir ettiği göstergeyi, Jüpiter'i orada ağırlamaktan memnun olan bir Satürn var demektir bu. Ve bu yapılandırma noktasında değerlendirdiğimizde ya da buna geçmeden önce şunu yapabiliriz. Satürn'ü düşündüğümüzde buradaki etkiyi ne diyeceğiz? Başak yerleşiminde Satürn'ü nasıl düşünürsünüz arkadaşlar? Obsesif olma ihtimalini verir mi 9. evdeki kavuşumlar? Obsesiflik düşünülebilir. Sessiz, sakin, çok konuşmayı sevmeyen bir çocuk. Ağırbaşlı, e, kendini sevmeye başlamak, kendine göre düşünmeye başlamak, bencillik düşünceli. Yani hani yorumlar genel olarak OKB olabilir mi? Olabilir yani hani etkileri düşündüğümüzde neden olmasın ki? Ya da hani potansiyelleri de buradaki Satürn kim? Aslında orada OKB olmasını destekler mi? Satürn baktığınızda nerenin yöneticisi? Haritada ikinci ev yöneticisi. Burada aslında konusu nedir? Değer yargıları, varlık, özsaygı ve diken kişi çocuğun değer yargılarıyla alakalı bir takım problemleri var. Geliştirdiği inanç noktasında ya da yaptığı davranışlar noktasında çevrenin üzerinde oluşturduğu bir takım baskılar neticesinde sevmek, iletişim kurmak, bağ kurmak noktasında çok fazla eleştirilmesi, sorumlulukları noktasından çok eleştirilmesi, özellikle bunun anne belki bunu merhamet adı altında ya da farklı sıra dışı o belki kurban psikolojisi olabilir oradaki yansıttığı şey çünkü balık temasını düşündüğünüzde Uranüs'le beraber oradaki potansiyelde ay anne göstergesi olduğu için aslında bu haritaya baktığımızda anne göstergemiz ki Mars'a gideceğiz değil mi? 4. ev bir erkek çocuğu haritasında anne göstergesi olacak ve Mars nerede? 29 derecede Başak'ta çalışıyor. Şimdi bakıldığında davranışları konusunda eleştiren, sürekli bunu tenkit eden bir ebeveynimiz var. Ve belki erken çocukluk döneminde bu tür davranışlarından dolayı şiddet görmesi olabilir. Ya da çocuğun e, yani genetik bir hastalığına işaret edebilir genetik konularına girmeyeceğim dedim. Mesele doğum haritasını yorumlamak değil. Genetik bir rahatsızlık düşünebilir. Burada birinci evde olması doğuştan gelen bir hastalığı noktasında bir bilgi verir esasında ama dediğim konu o değil. Satürn'ü değerlendirelim. Şimdi davranışları üzerinde tenkit edilmesi veya bu sahip olduğu hastalık belki neticesinde sorumluluklarının alması ya da almaması noktasında ebeveynlerin biraz esnek davranması, yetişkin olduğu zaman da özellikle sevgi konularında, iletişim konularında gerekli sorumluluğu almaması, artı burada 9. evin Başak yerleşimini düşündüğümüzde de eğitim öğrenim noktasında üniversite okuması, bu alanla ilgili zorlanması veya zorunluluktan bir üniversite okuma durumuna itecek demektir. Özellikle gelişim süreci olarak şu dönemde üzerinde güçlü bir baskı hissedecek. Üniversitede okumayacaksın, okuyamayacaksın gibi. Çünkü buraya tam neyle geliyor? Aslında tam üniversiteye geçiş dönemi bakın şurada işte transitte ne? Tam 3. evin girişinde bir şu noktada bir Satürn var değil mi? Bu noktadaki Satürn tam ev giriş derecesine aslında 1 derece orada yaklaşık açı yapıyor. Şimdi bu çocuğun bu sene ya da işte önümüzdeki sene bir sınava girdiğini düşündüğünüzde yaklaşık bu noktalarda ve tam Satürn döngüsüne denk gelecek ve muhtemelen okumak istemeyecek veya okulla ilgili bir noktada bir şeyler yapmak istemeyecek. Doğrudan para kazanmak işte noktasında motivasyon güçlü olabilir ya da bunu nasıl yapabileceğiyle alakalı problemler yaşayabilir anlamına gelebilir. Ebeveynin ise bu süreç artık hani çocuğun öğrenim açısından baktığımızda 3. evi nedir? Yani hani buradaki potansiyeli tabii değerlendirirken ne yapamayacağız? Tek başına değerlendiremeyeceğiz. Liseye olan kadar ki dönemi düşündüğümüzde Ay Uranüs etkisiyle ve buradaki ascendanta yapmış olduğu buradaki özellikle Uranüs'ün sıkı bir orbita karesi değil mi? Başka göstergelerden ne var? Bir de burada asli göstergemiz, 3. evin asli göstergesi kim? Merkürle içerisinde bulunan ay aslında normalde 3. evi çok sever ama asli yöneticisiyle karşıtlığı öğrenme, hafızada tutama bununla ilgili zorluk, detaylara çok takılmaktan dolayı öğrenmekle ilgili yaşadığı bir takım zorlukları anlatır ve bu öğrenmeyle ilgili potansiyel olarak problemli geçmiş bir ilk öğrenim, ortaokul ve lise hayatı ile ilgili bize bilgi verecektir. Ki etkiye bakıldığında şu an haritada açıklanmış ama burada bir transneptüyen var. Sıklıkla aslında değerlendirdiğim ya da açık kaldıkça okuduğum göstergelerden bir tanesi özellikle etkinliklerde güneşiyle karesi var.
Yani burada bir özgüven, kendini göstermekle alakalı özgüven problemleri olan ki 8. evde kıstırılmış bir ne var? Aslan yerleşimi var. Yeteneklerini ve yaratıcılığını ortaya koymakta zorlanan, bunları nasıl ortaya koyacağını bilemeyen bir etkisi var diyebiliriz. Güçlü bir kimlik aslında yetişkin olduğu zaman güçlü bir kimliğe dönüşecek. Biraz yani OKB olur mu tartışılır belki ama biraz Aslan, Güneş Aslan ve Plüton'un yay enerjisinin yapmış olduğu 8. evden yapmış olduğu bu güzellik açıyla dediği dedik işte en iyisini ben bilirim tavırları ve bunu uygulayan bir ebeveyne, bir yetişkine dönüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz harita potansiyelinin etkilerine göre. Ama burada tabii ki bunu ebeveyne bu şekilde değil ama sürecini pozitif değerlendirebilmesi için buradaki artık natal okuma becerilerinize göre konuyu şekillendirerek nasıl davranması gerektiği yönünde ebeveyni de psikolojisini bozmadan etik kurallara dikkat ederek potansiyeli sağlıklı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir. Şimdi buradaki dönemin potansiyel olarak bakıldığında aslında ticari zekasının gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu çocuk için okumaya baskı yapmak yerine ticari yatkınlıklarını göz önünde bulundurarak bu süreci daha kolay atlatabilmesi için ya da daha problematik konulara dönüştürmemesi için bu potansiyeli destekleyecek alanları seçmesini ya da tercih etmesini söyleyebiliriz. Bakın yaratıcılık noktasında 5. evinde bir boğa yerleşimi var. Aslında parayı nasıl kazanacağı konusunda doğal bir yaratıcılığa sahip ya da işi nasıl yapacağı noktasında bir boğanın 5. ev yerleşimini düşündüğümüzde sanatsal konularla ilgili durumları da verir. Ama yöneticisine baktığımızda Başak hesap kitap işleriyle ilgili ki Satürn şuradaki sterlium hani Satürn'ün buradaki göstergelere zarar verdiğini düşünürüz ki bu böyle. Ama aynı zamanda bir hesap kitap işleri noktasına bakıldığında ticari potansiyelin çok daha yüksek bir çocuk olduğunu, belki yurt dışı ticaret, uluslararası ticaret noktasında başarılı olabilecek bir harita potansiyeli üzerinde çalıştığımızı göz önünde bulundurarak ebeveynin çocuğu bu noktada desteklemesi yönünde bilgiler verebileceğimiz bir harita okumuş olduk şimdi. Ve süreç itibariyle şu anki olacak zorlanma aslında ne döngüsü? 3. döngüsünde yani 3. çeyreği yaşayan bir çocuk potansiyelini düşündüğümüzde üniversiteyi böyle zorla dayatarak değil, gereksinimleri ve becerileri noktasında çocuk destekleyerek ticari bir girişim veya dil becerilerini geliştirmek noktasında aslında Satürn'ün çocuk haritası için düşündüğümüzde bir dil bilim noktasında, dil bilimci noktasında pozitif etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 3. evi oğlak olan çocuklara baktığımızda da aslında varlık noktasında da burası para kazanma potansiyeli olarak düşündüğümüzde normal bir yetişkin haritası olarak baksak bu haritayı ne yapacak? 2. evin yöneticisi Satürn 9. ev konusunda yine yurt dışı uluslararası konular. Evet burada bir takım karşıtlıkları var. Sorumluluğunu almakta geç kalacak. Burayı biraz zor öğrenecek demektir. Yani biraz burada disiplin kazanması zor olacak. Çünkü şuradaki sürecini zaten çoktan atlattı. Artık her şey görünür bir vaziyette. Yani 5. ev konularını 6-18 yaş pardon 12-18 yaş aralığındaki bir dönemde artık meseleyi şurada yaşadığı için, şuranın konularını atlattığı için ve hatta şurayı da geçirdiği için bu çocuk için artık onun gereksinimleri noktasında ama çok burada özgür temayı da düşünmek lazım. Özellikle duygusal özgürlük noktasında yerinde duramamak böyle SCY karesi var. Biraz bu noktada özgürlüğü noktasında da problemler çıkarmasına sebep olabilir. Evet, şimdi etkiyi böyle düşüneceğiz ve sonraki 18-24 yaş aralığı biraz daha gelişim süreçleri yavaş ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Sorumluluk alması, olgunluğu alması, kendini göstermesi. Kendini özellikle şurada bir potansiyel olarak kişilik gücünden bahsettik. Şimdi sağlıklı bir özgüven geliştirilmesi için çocuğun şu andaki yaptığı şeyleri ya da yapamadığı şeyleri bir eleştiri ya da tenkit noktasında değil, onun ne istediği noktasında sevgi diliyle yani illa da çok kızarak, çok baskıdan alacak veya inançları, bu çocuğa inançların dayatıldığını da söyleyebiliriz yani. Bakın burada Satürn'ün 9. ev yerleşimi olan kadın ya da erkek fark etmez, çocuk ya da işte yetişkin fark etmez. Satürn burada olduğu zaman inançların dayatıldığı bir potansiyel düşünüyoruz. Yani çok erken yaşta olduğu zaman belki mesela kapanmak gibi, işte namaz kılmak gibi biraz İslami anlamda bir baskı. İnancı da gerçi yani mesela kişi Hristiyan olsaydı her pazar kiliseye gitmesi noktasında gibi düşünebilirsiniz buradaki baskıyı. Yani illa da bir şey potansiyelinde düşünmeyin. Nedir onun adı? İslamiyet çerçevesi içerisinde düşünmeyin. Kişinin artık oradaki inancı her neyse
onunla ilgili bir takım baskılara maruz kaldığıyla alakalı bilgiler verildi. Hani bununla da ilgili bilgi var. Özellikle bu dönem içerisinde yani bu karşıtlığı yaşayacağı dönem içerisinde baskıların tekrar gündeme gelmesi, inançların dayatılması, bununla ilgili bir takım zorlamalar, çocuk neye inanacağı noktasında bir karmaşa yaşaması, çok fazla detaylandırmaktan dolayı zihinsel anlamda bunlarla ilgili problemler yaşaması gibi ana temalar düşünülebilir. Evet, bir çırpıda yorumladım. Çocuk astrolojisinde anne baba, güneş ay olarak bakıyoruz. Hayır hayır, öyle bir algı oluşmasın. Şöyle normalde de potansiyelde şimdi burada anneyi değerlendirdim ya, yani hem ay olarak aldım hem de buradaki Mars olarak aldım. Yani baba potansiyelini düşündüğümüzde de buradaki hem Venüs olarak alacağım hem de buradaki Güneş olarak alacağım. Yani her ikisinin yöneticilerini baz alarak birbirlerinin yani birbirlerinin etkilerini baz alarak anne baba diye, yani bu çocuk için anne Mars, baba terazi. Ama genel olarak kuralda nedir? Ay anneyi, Güneş babayı temsil eder ve bu potansiyeli ilk olarak burada Mars'ı ve Venüs'ü ve beraberinde Ay ve Güneş'i değerlendirerek ve bir yorum yapıp tek bir noktaya ulaşmak gerekir. Yani bir arada değerlendiriyoruz. Yoksa Türk astrolojisinde Ay ile Güneş'i baz alırız, sadece bunları değerlendiririz gibi bir kural yok. Normal natal haritada nasıl okuyorsak aynı şekilde. Vertex nedir? Nasıl yorumlanır? Vertex tek bir şey konusu, Yeliza'nın. Yani vertex şöyle anlatayım kısaca. Başkalarının bizim kaderimize etki ettiği alana gösterir. Antivertex ise bizim bu kadersel karşılaşmalarda verdiğiniz tepkileri anlatır. Tabii bunun çok daha hangi burçta olmasının, işte yerleşiminin nerede olmasının, ki bir vertex haritası açarak içini açtığınızda hangi alanda kadersel karşılaşmalar yaşadığınızda bunları nasıl değerlendirirsiniz ya da kime nasıl tepkiler veriyorsunuz? Hangi kadersel karşılaşmalarınız sizin için daha pozitifken hangileri daha travmatik ya da zorlayıcı olduğunu vertex haritaları üzerinden inceleriz. Ama genel olarak bilgi vermek gerekirse kaderle, kadersel olarak karşılaştığımız insanlarla ilgili bilgi aldığımız hesaplanabilir. Aynı bu şey gibi düşünün. Ay düğümleri, Lilith'in olduğu gibi düşünün. Hesaplanabilir bir nokta. Lilith derken bu arada asteroid olandan değil, kara ay Lilith'ten bahsediyorum. Rica ederim Mürşide Hanım, hepimizin ilmi, bilgisi sonsuz olsun. Umarım katkı sağlamıştır. Çocuk astrolojisi konusu biraz daha, ya aslında bütün alanlar hassas ama çocuk astrolojisinde yani burada gezegeni kalkıp işte senin burada çok Plüto'su birinci evde, şu senin üçüncüsü burada, bonusu burada gibi bir yetişkin haritası okur gibi çocuk haritası okumamak gerekiyor. Hem anneye hem çocuğa katkı sağlayabilmesi için daha o gelişim süreçleri düzeyinde bir danışmanlık ve bilgiyi aslında astroloji bilginizi bu noktada bu alanda işlemeniz lazım. Yani bilgilerin aslında ekoller arasında bir şeyi vardır, oryantasyonu gibi düşünün. Bir bilgiyi yani ana bilgileri belli alanlara entegre ettiğinizde oradaki bilgiyi çocuk haritasına entegre ederek, yani onun yaş dönemini, onun gelişim süreçlerini düşünerek yapmanız lazım. Aynı bilgi aslında bir de burada aynı gezegenlerin konularını düşündüğümüzde bir de bunu ne yapıyoruz? Biz mesela Sinastra için değerlendirdiğimizde bunu da ilişkiye kanalize ediyor olabilmeniz lazım. Ya da bir farklı bir alanda bir noktayı yorumluyorsanız ya da alanda uzmanlık yapıyorsanız bunu oraya entegre edebilmek lazım. Yani herkese her noktada her alanda aynı yorumları yapamayız. Yaptığımız zamanda da hep aynı şeyi yapmış oluruz aslında. Dolayısıyla orada daha başarılı olabilmek için, daha güzel işler yapabilmek için buradaki farkındalığı almak, bu perspektifi geliştirmek lazım. Mesela tavsiye ederim çocuk psikolojisiyle ilgili kitap. Eğer ki çocuk astrolojisiyle ilgileniyorsanız bu alana yönelik psikoloji kitapları okumanızı. Çünkü sonuç itibariyle gezegenin konularını biliyorsun ama süreç itibariyle oradan en azından nasıl yaklaşımda bulunman gerektiğini, hangi dili seçmen gerektiğini, nasıl konuşman gerektiğini çözümlemen lazım. Yani burada sadece astrolojiyle değil, ilaveten okumalarla da bu alanı desteklemeniz lazım. Anlaştık mı? Yani gezegenleri de dediğim gibi şu an bir Satürn-Jüpiter döngüsü içerisine baktığımızda, bu arada Jüpiter'e bakmadık. Bir de Jüpiter'e şuradan bir haritasında Jüpiter'i de görüyoruz. Jüpiter döngüsünde de zaten burada ikinci döngüsünü, değil mi? Burada ilk çeyreğini aşmış, ikinci çeyreğine doğru ilerliyor. Bu daha zamanı var. Yani şurada bir karşıtlık yaşayacak. Tam kaçta? 13 derecede. 13 derece yengece geldiğinde bir karşıtlık yaşayacak
natal haritasındaki yerleşimine göre ve buraya geldiği süreçte de Satürn zaten hani çoktan şurada bir krizi oluşturmuş olacak. Üstüne bir de sosyalleşmekle alakalı, ikili ilişkilerle alakalı ilk deneyimler belki potansiyelde baş ağrıtıcı olabilir. Dolayısıyla gelişim süreçlerinde ebeveynin buradaki fırsatları kaçırmaması için aslında bakın Satürn ve Jüpiter'in bulunduğu alanlar geliştirme ve fırsatlar oluşturur demiştik. Bir taraftan da sorumluluklar, yapı oluşturur demiştik. Şimdi burada bir Oğlak temasında Jüpiter'i düşündüğünüzde bu çocuğun zaten hayatında bir takım fırsatları kaçırması, görememesine, özellikle iş fırsatlarıyla alakalı bir takım koşulları düşünür. Finansal konular ve bu kendisini yetersiz görmesine, değersiz görmesine, saygıyı hak etmediğini düşünmesine sebep olur. Etik ahlak kurallarından söz etmiştik. Dolayısıyla buradaki daha geleneksel normlara uygun bir yapısı veya inancı varken çünkü bunun yöneticisinin burada 9. evde olması hatta bu konuda biraz daha detaylı olması ama üzerinden baskı kalktığı anlamına gelmiyor. Çocuk buradaki bir kere bu çocuğun üzerinde inançları noktasındaki baskının azaltılması mümkün mertebe eğer ki hani çok böyle şey değilse burada bir baskı uygulanmaması gerekir. Örneğin. Yani potansiyeli düşündüğünüzde burada mükemmel olmakla ilgili bir tema var. Ve mükemmel olamadığı her şeyde probleme sebep olacak bu ilgili şey ilgili hayat planı demektir. Yani geliştirme fırsatlarından bile doğru yararlanmakta zorlanacak demektir. Yani bu Satürn başan konusuyla yani burada kusursuzlaştırmak, eleştirmek, hiçbir şeyi beğenmemek. Satürn'ün zaten kendi içerisinde korkuları var. Yapamamakla ilgili, başaramamakla ilgili, işte buradaki potansiyeli gerçekleştirememekle ilgili korkular taşıyacak demektir. Buradaki potansiyel ki korkularının fırsatları kaçırmakla ilgili bir takım konular olduğunu ne yapmıştık? Zaten söylemiştik. Tam olarak da Satürn bakın buna hizmet eder noktada. Öğrenecek mi? Bunu da elbette öğrenecek. Ama o bütün ağır transitleri geçirerek öğrenmesine gerek yok. Buradaki sürecini destekleyerek daha kolay atlatmasına ya da buradaki o kimlik kişilik krizlerini oluşturmadan bunu gerçekleştirmek noktasında destek sağlamak gerekecek. Ve kolay atlatılan bir süreç daha mutlu, daha iyi yetişkin olduğu zaman ne istediğini bilen bir birey haline gelerek yaşamında çok aslında şu an için minik ama geleceği için çok koskocaman belki hayatı için çok büyük bir mucize sunmuş olacaksınız. Dolayısıyla bu perspektiften çalıştığınız her harita, her ebeveyn için büyük mucizelere kapı açacak, kapı aralayacak demektir. Bir kişinin farkındalığının oluşması yani belli bir kitleden bir kişinin farkındalığına ulaşması o kitle için o annenin paylaşımları, o annenin davranış kalıpları onun çevresindeki insanları etkileyecek demektir. Dolayısıyla yaptığımız işin aslında ciddiyetini ve sorumluluğunu alarak hareket etmek lazım. Aman bir çocuk haritasıdır falan diye değerlendirmemek gerekir. Anlaştık mı? Lilith'in ASC'yi e, hayır her bütün atölyeleri YouTube kanalına yüklemiyorum Yeliz Hanım. Yani son yaptığım atölyeleri bu arada bu Uranian astrolojide Güneş horoskobunu, sinastriyi ve çocuk astrolojisi ile alakalı yani bugünkü yaptığınız dersi sadece bunlardan bir tanesini o da okült çalışmayı biliyorsunuz ki web sitemden ben kendim 10'ar kişi haftalık yapmaya yetiştirmeye çalışıyorum. Ama hani baktım hani böyle olacak gibi değil talep de çok fazlaydı. Ben istedim ben bunun nasıl yapılacağını en azından kendi yaptığımdaki gibi değil. Çünkü ben biraz daha konuyu detaylandırıyorum. Derecelerine falan gidiyorum. Göstergeleri inceliyorum. Ama genel anlamda en azından herkes kendi ikinci evini yükselterek esmasını okuması için onu YouTube'a koydum. Ama bu dersleri YouTube'da paylaşmıyorum. Ayın sonunda bir katıl butonuyla artık workshopları YouTube katıl butonuyla yapacağım. Oraya yükleyeceğim. Eğer tekrar etmek isteyenler veya tekrar denemek isteyenler oraya katılanlar için de hem minik bir jest olsun istiyorum. Oraya eklemeyi karar verdim. 14 Ocak'ta saatlerimi hesapladım. O dediğiniz Esma'yı 21 gün yapacağım. Teşekkürler. Şifa olsun Yeliz Hanım. Yani evet sizin çalışmanızı yapmıştık. Evet 14 Ocak'ta 4 dakika 4 dakika geri giderek ev yükseltmenizi yapın. Şimdiden şifa olsun diliyorum. Şimdi sorulara tekrar bakacağım. Tekrar izleme imkanımız Çiğdem Hanım. Hani bu söylediğim sebeplerden dolayı hani her yaptığım workshop aslında şeye eklemiyorum. YouTube'a yüklemiyorum. Ara ara yaptıklarımı ekliyorum. Özellikle dersin içerisinde. Bakın bu benim çocuk astrolojisinde işlediğim konulardan bir tanesi ve burada biraz daha teferruat burçları ve işte gezegenlerin minik minik konuları
Yani komple bir eğitimin müfredatı yaklaşık 350 sayfadan fazla. Yani o alandan böyle çekip aldığım tek bir konudan bir tanesi diyebilirim buradaki Jüpiter ve Satürn. Bu sebepten dolayı çok böyle kolektif açık bir yerde paylaşmalı mıyım? Hani bu doğru mu? Buna karar veremediğim için şey yapmıyorum. Atölyeleri her atölyeyi YouTube'a direkt yüklemiyorum. Atölye gruplarını şöyle yapabiliriz. Aslında benim Güneş Astrolojisi diye genel bir atölye grubum var. Orasını hiç kapatmıyorum ben. Bütün duyurularımı ya da böyle yaptığım workshopları e, hem Instagram hesabından hem öncelikli olarak gruplarımda paylaşıyorum. Şöyle yapabiliriz. Dilerseniz gruba linkini bırakalım. Diğer şeylere katılın, tüm sınıfları kapatayım. Herkes Güneş Astroloji Atölyesi grubuna geçerse hem çok fazla böyle grup eğer 3-4 tane grup var çünkü bu şeylerden dolayı. Buradaki potansiyelde herkes en azından o 10 tane grubu olmamış olur. Tek grupta kalmış olursunuz. Hem de haberdar olmuş olursunuz. Kaçırmamış olursunuz. Güneş Astroloji Atölyesi'nin grubunu bulunduğunuz gruplara göndereyim ya da Çağla Hanım'dan rica edeyim o atsın size linkleri. Gruba geçin ondan sonra da kişileri çıkarsın, grupları kapatsın olur mu? Var mı başka sormak istediğiniz soru arkadaşlar? Son bir soru daha alabilirim. Varsa sorunuz. Yok mu? Peki o zaman kendinize çok iyi bakın. Başka atölyelerde, başka derslerde görüşmek üzere. Teşekkür ederim Yeliz Hanım. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Rica ederim. Hoşça kalın. Katılımınız için hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar.